Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için asitlenme olmayan, ekşi tadı kesinlikle olmayacak melemen tarifi vermek istiyorum. Bu tarifi yapmak gerçekten çok pratik, kış aylarında çok büyük kolaylık. Bu tarifi domates gerektiren her yemeğinizde kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi tavaya koyup yumurtayı kırıp afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, siz değerli takipçilerimin nereden izlediğini merak ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 5 kilo domates kullandım. Kullanmış olduğum domatesler bardak domates. Güzelce yıkayıp süzdürmüş olduğum bardak domateslerin kabuklarını soyuyorum. Ben bu şekilde soyucu yardımıyla soyuyorum. Sizler isterseniz bu şekilde soyma işlemini gerçekleştirin ya da bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde kabuklarını soyun. 5 kilo domatesin kabuklarını soyarak kenara alıyorum. Bu tarifi yaparken domatesleri rendelemeyeceğim. Rendelemeden yapıyorum, daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Doğramış olduğum domatesleri 2 parçaya kesiyorum. Domatesin kök kısmını beyaz olan kısmıyla birlikte güzelce temizliyorum. Siz de alırken beyaz kısımlarını almaya özen gösterin. Oralar biraz daha sert oluyor. Daha sonra küp küp olacak şekilde domatesleri doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. O güzel beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Domateslerin hepsini doğrayarak genişçe bir leğenin içerisine alıp kenara koyuyorum. Tarifimde 300 gram kıl biber, yarım kilo kapya biber kullandım. Kıl biberlerini güzelce yıkadım ve süzdürdüğüm kök kısımlarını alıyorum. Bir parmak aralıklarla biberleri doğruyorum. Ben doğrama işlemini böyle küçük küçük yaptım. Sizler biraz daha büyüterek doğrayabilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Biberlerin hepsini doğrayarak kenara koyuyorum. Yarım kilo kapya biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. 2 parçaya kestikten sonra çekirdekli bölümlerini temizliyorum. Bölmüş olduğum kapya biberlerini 2-3 parçaya bölerek küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kapya biber melemenize hem lezzet katacak hem de görseli çok güzel olacak. Daha önce kapya biber kullanmadıysanız bu şekilde bu tarifi yapın, gerçekten çok memnun kalacaksınız. Doğramış olduğum biberleri de başka bir kasenin içerisine koyuyorum. Genişçe bir tencere kullandım. Tencerenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Doğramış olduğum kıl biberlerini ekleyerek güzelce kavuruyorum. 5 dakika kadar kavurmanız yeterli olacak. Kıl biberleri yeterince kavrulduktan sonra içerisine kapya biberlerini ekliyorum. Bunu da tıpkı kıl biberler gibi güzelce kavuruyorum. Bu aşamada ocağımın altı yüksek ateşte. Biberlerimiz güzel bir şekilde kavruldu. Domatesleri koymadan önce biberleri tencerenin içerisinden alıyorum.
Böylelikle domateslerimiz pişerken biberlerimiz erimeyecek. Tencerenin içerisindeki yağın içerisine domatesleri boşaltıyorum. Domatesler tamamen suyunu bırakıp diriliği geçinceye kadar kavuracağım. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Arada bir açıp karıştırarak domatesleri güzelce kavuruyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domateslerimiz güzelce suyunu bıraktı ve diriliğini tamamen kaybetti. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. İçerisine 1,5 yemek kaşığı tuzu ekliyorum. Daha sonra fazla asitlenmeyi engellemek için 1 tatlı kaşığı da toz şekerini ekliyorum. Bu şekilde 2-3 dakika boyunca daha kaynatıyorum. Daha sonra domateslerin içerisine biberleri ekliyorum. Burada sadece 2 dakika boyunca biberlerle birlikte domatesleri karıştırarak pişiriyorum. Aslında biberleri de ısıtmış oluyoruz. Kavanozlama işlemi yaparken bütün malzemelerin kaynar olmasına özen gösterin. Aksi halde kavanozlarınız vakumlanmaz. Melemenimiz artık şişelenmek için hazır. Hala kaynarken güzelce yıkadığım ve tamamen kurulamış olduğum kavanozları alıyorum. Ağız kısmına honiyi koyarak kavanozun ince kısmına gelinceye kadar melemenden dolduruyorum. Ve daha sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağıyla 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Burada 2 tane püf noktası var. Birincisi melemenin çok kaynar olması gerekiyor. İkincisi de kavanoz kapaklarınızın kesinlikle daha önceden kullanılmaması gerekiyor. Kavanozlarımızın hepsini hazırladık. Bir tavada yumurta kırmak için kenara koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Bir günün sonunda üzerini açıyorum. Kavanoz kapakları tamamen içeriye çökmüş. Yukarıya doğru bombelenmiş, kabarmış olan kapaklarınızdaki melemeni kesinlikle kışa saklamayın. Onu hemen açıp tüketin. Tavanın içerisine biraz melemen ayırmıştık. 1 tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. İsterseniz tereyağı koymak zorunda değilsiniz. Ne kadar pratik olduğunu sizlere gösteriyorum. Kavanozu açıp tavaya boşaltıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum ve eridikten sonra üzerine yumurtayı kırıyorum. İşte bu kadar pratik hazırlayabileceğiniz melemeniniz hazır. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Lezzetine doyamayacağınız harika melemenlerimiz oldu. Bu leziz ve güzel tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.